Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha beraberim. Bugün sizlerle çok ama çok efsane bir ürün inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz karşımızda. Dünyanın ve Türkiye'nin, yani dünyanın en ucuz, en kaliteli mekanik klavyesi TigoS K2. Bugün sizler için iki rengini de aldım. Sizlere iki rengini de anlatacağım, göstereceğim arkadaşlar. Bu klavye arkadaşlar ben sipariş ettim. Hızlıca geldi benim elime. Eğer siz de beğenirseniz incelemenin sonunda ve almak isterseniz ürünlerin linkini sizler için alta koyacağım. Şimdi biz bu ürünlerimizi TigoS'ten aldık gördüğünüz gibi. Ürünlerimiz bizim elimize sorunsuz ulaştı. TigoS'in yeni çıkarmış olduğu bir klavye. Ben bunları yaklaşık 3-4 gün kullandım. Çok memnun kaldım. Ve sizler için iki rengini de aldım. Siyah ve beyaz olmak üzere 2 adet renk seçeneği bulunmakta. Şimdi sizlerle ikisini de tanıyacağız, bakacağız. İlk önce kutu tasarımından başlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir klavyenin resmi konulmuş. Şurada LED olduğu belirtilmiş, Spectrum Red denilmiş ve Blue Switch'li arkadaşlar, Mechanical Switch diye yazılmış. Şurada beyaz klavyenin resmi var. Arkada da bazı özellikler var. Tabi bu sadece klavye değil, klavye ve mouse set arkadaşlar. Yani bu bir combo set. Başka markalarda olduğu gibi bence Türkiye'nin en iyi klavyesi diyebilirim. Yani en iyi, fiyatına göre en iyi klavye diyebilirim. Evet, arkaya baktığımızda ise şurada bazı özellikler belli edilmiş. Şöyle göstereyim, bakın. Ve arkadaşlar klavye su geçirmez. Gerçekten efsane bir şey. Bakın şu anda size bir videoyu görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir derecede su geçirmez klavye. Şimdi hemen klavyemizi ve mouse setimizi açalım kutusundan ve tasarımdan başlayalım. Evet, içinden 2 adet switch çıkıyor arkadaşlar. Yedek olarak kullanmanız için gerçekten çok güzel. Ben bunları yani yedek olarak kullanırım ama elimde oynuyorum. Gerçekten çok güzel, yani cebime koyuyorum. Alın size stres şarkı. Gerçekten efsane bir şey ya. Çok efsane bir şey. Bunları şöyle kenara koymayayım, kutuda koyayım. Şöyle klavyemiz bir kutudan, şeyden çıkıyor, poşetten. Sesler gelmeye başladı zaten. Şunu şöyle çıkartıyorum. Mouse'umuzu da alayım yanına. Evet, klavyemizin bir sürprizi daha var bize. Bu klavye arkadaşlar bilek destekli olarak geliyor. Bundan da bir adet bilek desteği çıkıyor. Gerçekten bu fiyata göre bu klavyedeki bu özellikler cidden efsane. Bunu da koyuyorum. Hemen siyahı da çıkartayım hızlıca ben. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi ikisini de çıkardım. Şöyle kenarda bakın, ikisi de karşınızda şu anda görüyorsunuz. 2 adet TigoS K2 mekanik klavye. Klavyenin ilk önce bir tasarımdan başlayacak olursak, ilk olarak oturaklı bir klavye, yani koyduğunuz yere bir oturuyor klavye, yani şöyle sallanma vesaire olmuyor, oturuyor klavye. Mouse'lara da birazdan geleceğim. Şunları da açayım, yanında dursun. Yalnız bu var ya, bakın bu efsane, bakın. Şimdi gelelim klavyemizin tasarımına. İlk önce beyaza bakalım şöyle. Beyazın tuşları biraz mat olmuş, yani mat tuşlu. Bence gayet güzel olmuş. Tuşları mat. Şuralar da arkadaşlar mat, yani güzel olmuş buralar. Siyaha bakacak olursak, siyah arkadaşlar iPhone 7'lerde oluyordu ya hani, Jet Black. Aynı o gibi arkadaşlar, çok güzel olmuş buralar. Parmak izi falan da bırakmıyor. Sesi zaten efsane, birazdan geleceğiz onlara. Şurada bir yine her zamanki gibi TigoS logosu bulunmuş. Klavyemizin tasarımı Türkçe arkadaşlar. Yani İ, Ş, Ü, yumuşak G gibi harfler klavyenin üzerinde bulunmakta. Yanlarına mouse'ları da var. İkisi gerçekten muazzam bir süt olmuş ve fiyatına göre bakın, içinden bir adet de bilek desteği çıkıyor. Hemen bunları da hızlıca takayım. Evet, işte karşınızda bilek destekli klavyelerimiz. Yani bu fiyatta bu klavyeleri bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani Türkiye'de, bir de Türkiye'de, yani hani Çin'de bulabiliyorsunuz fakat Türkiye'de bunu bulmak gerçekten çok zor. Klavyeyi ben çok beğendim. Şimdi gelin biraz da klavyemizi yakından inceleyelim. Ya da klavyemize geçmeden önce mouse'lara geçelim. Mouse'ları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tasarım konusunda
harika diyebilirim. Şunlara bakar mısınız? Bakın şurada TIGO-S logosu. Şurada tabi led ışıklar var. Kenarlarındaki şu ayrıntılar gerçekten çok güzel olmuş. Klavyemiz var arkadaşlar 3200 dpi değerinde. Şöyle göstereyim, bakın şurada ölçekleri var. Tabii ki bu ölçekler görüntü olarak koyulmuş. Şuradan basarak değişiyor. Yani herhangi bir sürükleme yok. Gördüğünüz gibi tasarımları harika. Bu klavyede benim beyaz renk daha çok hoşuma gitti. Mouse olarak da klavye olarak da. Çünkü hep hani siyah mekanik klavye, siyah klavyeye alışığız. Fakat beyazı görünce benim gerçekten biraz hoşuma gitti. Siyah da burada. Şimdi klavyelerimizin özelliklerine bakacak olursak tabii ki üzerinde bir sürü modlar var. O modları ben şimdi sizlere göstereceğim yakından. Klavyemizin modları şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar mod var arkadaşlar. Fn+1, Fn+2 diye değiştirebiliyoruz modları. Fn+PU'ya bastığımızda page up yani ışıkları artıyor. 3 kademeli. Page down'a bastığımızda Fn+page down'a bastığımızda ışık seviyesi azalıyor arkadaşlar. Şimdi hemen gelin bir şunları çalıştıralım. Evet, şu anda çalıştırdım arkadaşlar. İkisini de gördüğünüz gibi ışıkları yanmaya başladı. Siyah biraz arka planda ve üstüne tam ışık vurduğu için biraz ışıkları az gözüküyor kamerada. Ama normalde ışık seviyesi cidden mükemmel. Klavyenin kullanımı çok rahat arkadaşlar. Yani bilek desteği size çok kolay bir kullanım sağlıyor. Biraz da yakın alalım. Gördüğünüz gibi bakın böyle bir geçişler var. Şimdi Fn+1'de sabit. Aynı TIGO-S K9'daki gibi. Böyle bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an tam tepesinde ışık olduğu için ışıkları az gözüküyor. Bakın Fn+PU'ya bastığımda böyle şey moduna geçiyor. Nefes alma moduna geçiyor. Hemen bu ışıkları kapatayım. Evet, ışıkları kapattım. Evet arkadaşlar, klavye şu anda karşınızda. Aynı TIGO-S K9'daki gibi bir tasarım var bunda yine. Aynı TIGO-S K9'daki gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hani nasıl diyeyim sizlere, rainbow bir şekilde sağa doğru akıp gidiyor. Klavyenin şimdi modlarından başlayalım. Birinci modumuz buydu. Fn+page down'a bastığımızda bakın şöyle ışık seviyesini düşüreyim. Gördüğünüz gibi gitti. Arttırdım. Arttıramadım. Arttırdım. Bir kere daha arttırdığımda nefes alma moduna geçiyor. Fn+2'ye bastığımızda gördüğünüz gibi böyle bir yanıp sönüyor ışıklar. Gerçekten çok güzel bir şey. Şöyle bakın bastığınızda da renkler değişiyor. Fn+3'e bastığımızda nefes alma moduyla ışık renkleri değişiyor. Bakın bazı taraflar yanmıyor. Bakın. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunun hızını arttırabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda bunun hızı arttı bakın. Hızını azaltayım. Düştü. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilerliyor. Hızını arttırdığında ise çok hızlı şekilde ilerliyor. Fn+4'e bastığımızda böyle bir kayıyor. Benim en sevdiğim modlardan birisi de bu. Renkler böyle geçiyor arkadaşlar. Bunun da hızını azaltmak için Fn+page down'a basıyorsunuz. Ve akış yönünü değiştirmek için Fn+yön tuşuna yaptığınızda bakın sağdan sola akmaya başladı. Fn+sağa bastığınızda ise sağa doğru akmaya başlıyor. Arttırayım hızını. Fn+5'e bakalım arkadaşlar. Bu modumuzda böyle değişik bir şekilde bakın. Renkler değişiyor. Basıyorum şu anda. Çok efsane bir şekilde gördüğünüz gibi bakın. Akıyor yani. Fn+page down'a bastığımda hızı artıyor. Bunun da yine arkadaşlar buradan bakın iç içe giriyor. Fn+ buna bastığınızda dışa gidiyor, içe gidiyor. Page down'a bastığımızda da azalıyor. Gördüğünüz gibi şu anda çok yavaşladı. Fn+6'ya bastığımızda ise böyle renklerimiz sıra sıra akıp gidiyor. İstersek bunun hızını arttırabiliriz şöyle az önceki gibi bakın. Evet, gördüğünüz gibi bu da çok güzel akıyor gidiyor. Fn+7'ye bastığımızda ise yine aynı şekilde böyle fakat dalgalı bir şekilde bakın yanıp sönüyor. Fn+page down'da hızlanıyor. Çok efsane bir mod. Yine şuradan baktığında dıştan içe, içten dışa yapabilirsiniz. Fn+8'e bastığımızda ise nereye basarsak modlar gidiyor bakın. Gördünüz mü? Etrafından dalga şeklinde gidiyor. Fakat sıfır kasma. Mesela benim Mantistek GK2 klavyem vardı. Onda hafif kasma vardı. Ve şu ışıklar gece gözünüzü çok almıyor. Şu an kamera tek o ışık gördüğü için. Bakın çok efsane bir mod. Tabii ki bunun da şeyini azaltabilirsiniz. Bakın azalttım hızını. Çok azaltmışım. Bakın. Ve ne kadar basarsam hepsini aynı anda algılıyor. Çok güzel yani. Klavye benim çok hoşuma gitti. Gördünüz mü bakın. Nereden basarsam modu oraya doğru gidiyor. Fn+9'a baktığımızda ise renkler tek renk. Yine böyle hani tüm modları tekrarlıyor diyebilirim sizlere. Fn+page up'a bastığımızda gördüğünüz gibi tüm modları tekrarlıyor. Bu da çok güzel olmuş. Bunun da yönünü değiştirebilirsiniz bakın. Soldan sağa, sağdan sola. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Yine de bunu ben genellikle şu modu kullanıyorum. Böyle nefes alıp duruyor hani.
Yani bu mod güzel, benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. En yavaş alıyorum bunda. Yavaş yavaş renkler değişiyor. Çok fazla hoşuma gidiyor. Hemen bir de mouse'unu takayım arkadaşlar bunun. Evet, mouse'unu da taktım arkadaşlar. Şu anda ikisini birlikte görebiliyoruz. Şöyle biraz ortaya alayım. Mouse'un tasarımına ben gerçekten bayıldım. Klavye zaten efsane. Şu yandaki tekerlekler, bakın, tekerlek imsi bir şey. Çok güzel, scroll tuşu falan da çok güzel akıyor yani. Cidden gördüğünüz gibi arasındaki uyum efsane arkadaşlar. Benim aşırı çok aşırı çok nedir? Klavye bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tasarımı harika. Şöyle bu ışıkları açayım. Evet arkadaşlar, ışıkları açtım. Çok güzel bir klavye. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ürünün linki açıklama kısmında. Siyah klavyemiz ve mouse'umuz da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Bazı resimleri ve videoları videonun sonunda, en sonunda böyle slide halinde yayınlayacağım. Klavyelerden görünmüş şey. Şimdi de kısa bir şöyle bir ses testi yapalım arkadaşlar, hemen isterseniz. Sesini de merak ediyorsunuz. Sesi gerçekten muazzam arkadaşlar. Normal blues switch'lere göre biraz daha güzel, yani nasıl diyeyim, böyle sesi çok cırtlak çıkmıyor, anladınız mı? Öyle çok hani nasıl diyeyim, yani çok hoş bir ses, çok güzel bir sesi var. Gördüğünüz gibi ses testimizi de başarıyla gerçekleştirdik. Bugün de TIGUES'in K2 modelli klavye mouse combo setini izledik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ürün hakkındaki yorumlarınızı da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.